Tam 927 yorum, 801 5 yıldız, 60 tane de 4 yıldız almış bu far paleti. Ve ben bunu tam olarak 125 liraya aldım. Revolution Reloaded Palette Affection Far Paleti. Hadi bakalım. Eğer daha önce karşılaşmadıysak, ben Canan. Makyaj videoları serimi hızla devam ederken bir Watsons videosu çekmiştim. 800 lira ve üzeri alışverişe bir 400 lira hediyesi vardı. 400 lira değerindeki puanlar hesabıma yüklendikten sonra onunla da mini bir alışveriş yaptım. Onu da yine kanala attım. Bu arada da Watsons'ın Salı Sallanır indirimi diye bir şey varmış. Daha önce Perşembe günü bir indirime denk gelmiştim ve Forever Flawless serisinin en çok satan paletlerinden birini zaten satın alıp denemiştim. Onun videosunu da çekmiştim hatta. Ama bir gün 15 renkten oluşan bir Revolution paletini 125 liraya alacağımı asla tahmin edemezdim. Böyle sürpriz indirimleri Watsons'ın oluyor. Sadece Watsons'ın değil, Gratis'in, Rossmann'ın, Eve Shop'un hepsinin uygulamalarında indirimler oluyor arkadaşlar. Ama ben bu ara galiba Watsons'a kafayı fena taktım. Bu arada benim kanalımda sponsor, reklam vesaire gibi bir şey yok. Ben aldığım avantajlı ürünleri sizlere haberdar etmek için tamamen kullanıcı deneyimlerimi söylüyorum. Markayla bir ilgisi yok. Benim cildime oldu mu, benim zevkime uydu mu gibi. Bugün de bu ürünü inceliyoruz. Renkleri birebir görüyorsunuz. Yorumlarda renklerin bazılarının farklı çıktığını söylemişler. Şimdi hepsini göreceğiz. Yüzümde Pure Beauty'nin Ivory rengi var. Renkleri ben hep merak edip videolardan öğrendiğim için. Şöyle bunun rengini de şurada gösterelim kısacık. Bu yüzünüzde var yok belli olmayan, kapatıcılığı yüksek değil arkadaşlar. Yüzümdeki birçok şey belli ama çok ince sürdüm, onu da söyleyeyim. 50 faktör güneş koruması var. Besleyiciliği var. Benim karma bir cildim var. Yüzümde hiçbir ağırlık, çizgilere dolma, benim çizgilerim var. Artı bir terletme ya da bir irite edici hiçbir şey yaşatmadı. Ben bunu günlük gayet kullanıp çıkıyorum. 50 faktör yeterli mi derseniz sanmıyorum. Altına güneş koruyucu eğer teniniz hassassa uygulayın diyorlar. Ben uygulamıyorum. O yüzden de yüzümde bir sürü güneş lekesi var zaten. Dudağımda yine Water Lip Stain Flormar'ın daha önce incelediğim videoları şuralara bırakırım. Videonun sonuna da eklerim. Oralardan da ulaşabilirsiniz. Olmayan kaşlarımı Gratis'ten indiriminden aldım. Like'tım. Bir tarafı rimel, bir tarafı kalem olan kalem tarafını birazcık doldurdum. Kirpiklerimde Essence'in hep söylediğim bazı var. Çok tatlı. Bu ürünü özellikle sürdüm. Waterproof'undan ben deli memnunum. Yıllardır da kullanıyorum. Altına bu rimel bazını kullandığım zaman temizlerken hiç sorun yaşamıyorum. Ama bu diğeri kadar bende etkili olmuyor. Kirpiklerimi yukarı o kadar kaldırmıyor. Aslında maskaranın aplikatörü aynı. Bununla ilgili deneyimi olan varsa, yazan olursa çok sevinirim. Şöyle bakın. Kıvrık. Suya dayanıklı olmayan maskarası. Önceden bundan da çok memnundum. Son 2 yıldır nedense bunun kirpiklerime verdiği yoğunluktan ve kaldırma kuvvetinden, rimelin kaldırma kuvvetinden nedense memnun değilim. Uygulamada bir hata mı yapıyorum diye düşündüm ama alışveriş yapmaya gittiğiniz zaman düştüğünüz durumlardan birine ben de düştüm. Onları da hemen gösterip sizi bir kere daha uyandırmak isterim. Durduk yere şu üçgen makyaj pomponu yazan kadifeymiş bu. Transparan pudrayı yüzüme uygulamak için bunu satın aldım. Çok iyi dediler. Zaten bir tane kalmış. Tabii kasada böyle hep rengarenk bir şeyler oluyor. Bir de şunu aldım. Bu da tırnaklarıma da sürdüm. Bu 3 gün önceki hali fakat altında bunun pastelin şu ojesi var arkadaşlar. Çünkü normalde tek kat sürdüğümde böyle, 2 kat sürdüğümde böyle. Daha bir ürün nasıl incelensin ve bugün 3. günü uçlarından hafif gitmeye başladı. Artık bundan mı bilemem ama bu Watsons'ın kendi ürünü, deli dehşet renkleri var. Ben bugün bunları sürdüm. Aslında sadece bunu alacaktım ama olmadı. Hemen şunu açmak istiyorum. Her zamanki gibi. Bunun bandı yok, güzel. Açıyorum. Renkleri birebir görüyorsunuz şu anda. Kolumda denemek istiyorum. Yani koluma swatchlıyorum. Swatch. Taktım swatch ne ya? Kuru hisli bir ürün. Şöyle gelelim. Bu da kuru. Böyle toz toz hissettirdi. Hadi hayırlısı. Gelmedi yalnız şu ikinci. Şunu bir daha alalım. Hakikaten gelmiyor. Niye gelmiyor? Üçüncü ürün. Kolumun içinde deneseydim keşke, değil mi? Evet, haklısınız. Yalnız parmaklarımda hemen gitti yani. Kalıcı bir şey değil mi? Bu beni üzer. Şunu çok merak ediyordum. Çok merak ediyordum bunu. Şu rengi alalım. Aynısını mı sürdük? Yok, ton farkı var. Şu bir tık daha koyu. Devam edelim. Beyaz. Merak ederim. Merak ederim. Beyazı çok merak ederim. Siyah. Bu siyahla ilgili inceleme videolarını izledim. Anlatacaklarım var.
Bu beyaz. Ha, bu biraz daha inci rengi mi? Oo, bu ne? Bunu şu beyazın yanına süreceğim arkadaşlar. Böyle swatch mı yapılır Canan diyeceksiniz. Ben böyle yapıyorum. Bu tonlar hep birbirine yakın yahu. Ve şu sürüldüğü zaman renginden başka renk veriyor dedikleri. Evet, doğru söylemişler. Pembe veriyor. Niye öyle? Parmağımda farlar hiç kalmıyor yani. Çok az kalıyor. Pigmenti ilk denediğim far paleti kadar yüksek değil herhalde. Zaten bütün videolarda özellikle belirtiyorlar. Teneke kutu olan Revolution paletleri çok daha pigmenti yüksek, çok daha kalıcı, çok başarılı bir seri diyorlar. Ama ben şimdi bunu 125 liraya görüp de almazlık yapamazdım. Bir de böyle ben bu tonları çok seviyorum arkadaşlar. Kışın da çok sıcak gösteriyor. Şu özellikle bakır ve roz renkleri. Altın tonu bunda belirgin olduğu için. Bu da çok altın çıkmadı aslında. Hardal oldu bu ya. Niye öyle oldu? Bunun içindeki bazı ürünlerin allık paletindekilerle aynı olduğu söylenmişti yorumlarda. Muhtemelen aynıdır ama form olarak birebir aynı olduğunu düşünmüyorum. Şu iki ürün bana mesela çok kuru geldi. Şuna da tırnağımı sokmuş. Renkler böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle birbirine çok yakın renkler. 499 lira normal fiyatı, 249.90'da indirimli fiyatı. Ben dediğim gibi 129 liraya aldım. Bir de o indirime girdi, 125 aldım doğru. İpeksi ve kolay da olabilme özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlayan, her bütçeye uyum sağlayan bir palet. 927 yorum almış, 801 5 yıldız almış, 60 tane de 4 yıldızı var. 15 renkten oluşuyor. Dilerseniz sıcak ve ışıltılı tonlardan, dilerseniz bordo tonlarıyla, onlar da ışıltılı ama. Hepsi ışıltılı bunun. Dramatik bakışlara sahip olabilirsiniz demiş. Yorumlarda demiş ki şaşırtmadı. Pigmenti çok güzel. Fiyatına göre gayet iyi. Sürünce ışıl ışıl gün boyu sürüyor. Sabah sürünce akşama doğru biraz uçmuş oluyor. Az sürünce ıslak parlak görüntü alıyorsunuz. Günlük ve gece makyajında rahatlıkla kullanılabilir. Renkleri, pigmentasyonu mükemmel. Saatlerce kalıcı, yumuşak ve asla pişman olmayacağınız bir palet demişler. Olumsuz yorumlarda da renkler fotoğraftaki gibi değil demiş. Gerçeği biraz daha koyu demiş. Şimdi gördünüz zaten koyu mu açık mı her şeyi. Siz karar verin. Dağılmıyor. Kırmızılı görünüyor ama mor ve pembe tonları demiş. Kırmızılı görünüyor şu mesela. Bakalım. Doğru söylemiş. Yani kırmızı değil mesela. Şuna bakalım. Vallahi doğru söylemiş. Bir daha alalım. Bu pembe. Doğru söylemiş. Tonlara iyice bakın arkadaşlar. Ondan sonra ben kırmızı istedim ama bu pembe çıktı demeyin. Çünkü pembe çıkıyor. Pembe tonu gibi çıkıyor yani. Pembeli çıkıyor. Evet bu pembe. Bu kırmızı değil. Eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir emoji de olsa bir yorum bırakmayı sakın unutmayın. Çünkü bu videoyu daha fazla insanın izlemesini sağlayan önemli bir konu. Destek olan herkese teşekkür ederim. Şunu kırmızı gibi görünüyor ama biraz pembeli çıkıyor ya. Bu birbirine uyumlu olabilirler. Yani bunlarla bir tonlama yapabiliriz ama ben pembe istemiyorum. Bu defa şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hardal yapalım. Şu yani altın diye düşündüğüm ve hardal çıkan rengi şuraya uygulayalım bakalım. Evet. Altına hiçbir şey kullanmadım bu arada. Kapatıcı vesaire yok arkadaşlar. Evet. Suratıma döküldü tatlı. Gözüme tam olarak oturdu mu? Hayır. Acaba fırçadan dolayı mı? Şu far dağıtma fırçasıyla deneyelim bakalım. Gerçekten fırçadan dolayı mı yoksa fırça önemli faktör. Ama yok. Fırçadan dolayı pek de değilmiş yahu. Geçtik bu rengi. Şunu bir baz yapalım.
Bütün hepsini saçma sapan denedim. Yayılımlara baktım. Fırçayla mı parmakla mı olunuyor? Hepsini test ettik. Bu bir makyaj videosu değil. Ürünleri üst üste sürdüm, karıştırmayı denedim. Hangisi daha çok renk veriyor, az renk veriyor, pigment oranlarına bakmış olduk arkadaşlar. Karışma oranlarını da gördük. Bütün ürünler fırça kullanımına tabii ki uygun değil. Bunları da göstermeye çalıştım sizlere. Şimdi bu makyajı bir toparlayayım. Şimdi özellikle burayı yok etmedim. İstesem burayı silip tekrar yok edebilirdim. Bıraktım. Çünkü siyah farın ne kadar sabitlendiğini, ne kadar dağılmadığını, bunu hem avantaj hem dezavantaj olarak görüp ona göre kullanabilirsiniz. Döküldüğü yerde de nasıl kaldığını görün diye. Pudra fırçasıyla süpürdüm. Üstünden pudra pufuyla geçmeme rağmen şurada bir karaltı görüyor musunuz? Çıkmıyor çünkü. Gözümün üstüne sürdüğüm siyah da çok net bir sonuç verdiği için söylüyorum. Çok hızlı bir şekilde yerine sabitleniyor ve oynamıyor. Hızlı davranıp makyaja yedirelim desek de olmuyor arkadaşlar. Çok çabuk sabitleniyor ve kıpırdamıyor. Üstündeki simleri zaten görüyorsunuz. Aşırı derecede sim var. Sim falan kalmıyor. Sürdüğünüzde gözünüzün üstünde neredeyse hiç sim yok diyebilirim. Siyahtan bahsediyorum. Diğer ürünlerde de zaten üstünde denerken de gördünüz. Kiminin pigmenti yüksek, kiminin yok. Yayılımı diğer denediğim o Forever Flawless serisindeki gibi asla değil. Şunu da söyleyelim, concealer kullanmadım. Yani gözümde kapatıcı yok. Herhangi bir far bazı hiçbir şey yok arkadaşlar. Direkt renkleri tende nasıl duruyor diye denemek için kullandık bu paleti. Eğer bu paleti almayı düşünüyorsanız almadan önce biraz daha fikir sahibi olun diye size renkleri gösterdim. İşte gözümde uygularken yayılımlarını göstermeye çalıştım. Parmağımla uyguladığımda ne oluyor? Fırçayla uyguladığımda ne oluyor? Hepsini bir bir göstermeye çalıştım. Ne kadar dağılabilir? Ne kadar yoğunluğu var? His olarak da kullanana ne hissettiriyor? Onu söyleyebilirim. Bu arada sulu boya gibi kokuyor ürünler. Sulu boyanın kuru hali var ya, resmen sulu boya paleti gibi kokuyor. Bu paleti aldığım için neye sevinebilirim? Kişisel olarak söylüyorum fikrimi. Sade bir makyaj yapacaksan pigmenti düşük ürünlerden sadece parmağımla uygulama yaparak bir gündüz makyajı yapabilirim. Gece makyajlarımda siyahını kesinlikle kullanabilirim. Allık paletin içinde highlighterları olduğu için benim zaten bunlara ihtiyacım yoktu. Birçok ton benim elimde zaten olduğu için benim buradan kullanacağım renk özellikle siyah. Çünkü siyah bir farım gerçekten yoktu. Bakır renkleri çok sevdiğim için bakırları ben bu kış bitiririm. Siyahı gecede kullanırım. Gündüz böyle parmağımla uygulayıp sokağa çıkmak için kullanırım. Siz ne şekilde kullanırsınız? Ne şekilde kullanılabilir? Eğer deneyimleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Yeni bir içerikte görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, bir emoji de olsa yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de her halinizde güzel olduğunuzu aslında sakın unutmayın.